Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Hobbit evi yapıyoruz. Hemen malzemelerimize bakıyoruz hızlı bir şekilde. Dil çubuklarımız var, lodos dallarımız var, lazer kesimli ahşaplarımız var. Ben dil çubuklarını pano şeklinde kullanacağım. İsterseniz siz sabit bir zemin üzerine, sabit ahşap bir zemin üzerine de çalışmanızı yapabilirsiniz. Ben biraz hareketlilik katmak istedim. Hemen çubuklarımı birbirine sabitliyorum. Her zaman çalışmalarımda söylüyorum, biliyorsunuz, renkler, ebatlar tamamen sizin zevkinize ve kullanacağınız alana göre değişebilir. O yüzden tamamen benim renk seçimim ve ebat seçimim. Şimdi biliyorsunuz ki Hobbit evleri toprak altında oluyor. Toprak altından çıkan küçük, sevimli evler. O yüzden ben de toprak altında olduğunu düşünerek hemen bir toprak tonlarında geçiş yapmak istedim. Geçiş yaparken aynı hizada fırçamızı sürmeye gayret gösterelim. Aşağıda yukarıda olursa renkte geçişler dalgalı olur ve gerçekten netlik kazanamayız. O yüzden her boya hizasında aynı yöne fırçamızı sürelim. Gördüğünüz gibi çok güzel toprak tonlarında geçişli bir panomuz oldu. Hemen kenara koyuyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Lazer kesimli ahşap kapımız var. Ben Hobbit evlerine en çok kırmızıyı yakıştırıyorum. Ama size sarıyı da tavsiye edebilirim. Sarıyı da sizler deneyebilirsiniz. Kapımızı boyadık. Aynı zamanda küçük bir penceremiz var. Yine lazer kesimli. Şimdi diyeceksiniz ki Pınar, bu Hobbit evi nereden çıktı? Alacalı Geziler YouTube kanalımızda biliyorsunuz ki biz sürekli gezdiğimiz yerleri sizlerle paylaşıyoruz. En son Ormanya ve sahil kampa gittiğimiz zaman orada çok fazla Hobbit evleriyle karşılaştık. Yani tematik parklarda, tatil köylerinde, tatil alanlarında artık Hobbit evlerine çok önem veriliyor. Biz de bunlardan esinlenerek ve size videomuzu izlemenizi tavsiye ederek küçük bir Hobbit evi yapmak istedik. Aynı zamanda ben tabii ki çalışmama devam ediyorum. Panomuzun altına ve üstüne lodos dalları yapıştırıyorum. Her zaman söylüyorum, lodos dalları doğanın bize hediyesi. Her çalışmada kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten çok şık, ayrı bir hava katıyor. Lazer kesimli merdivenimiz var. Hemen tablomuzun kenarına yapıştıracağız. Küçük bir mantarımız var. Mantarın üzerini boyuyorum kırmızıya. Hemen kapımızın menteşesini kenarında boyuyorum aynı zamanda kırmızıya. Bu arada dediğim gibi Alacalı Geziler kanalımızdan Ormanya gezimizi ve sahil kamp gezimizdeki Hobbit evleri izleyebilirsiniz. Kesinlikle buralara gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Çok güzel. Ayrıca çocukların çok ilgisini çeken yerler. Daha önceki çalışmalarımda da kullanmıştım. Şu anda boyadığım meşe palamudu çiçeğinin ilk hali, küçük hali. Daha sonra biliyorsunuz bu büyüyor. Ama ilk küçükken, goncayken de diyebiliriz. Bu kadar sevimli bir çiçek olamaz. Ben aynı zamanda bunu meşe palamudunun altını kullanarak saksı haline getiriyorum. Şimdi çalışmamızda göreceksiniz. Hemen çerçevemizin altına bir perde yapıyoruz. Mümkün mertebe kenarlarda kalması için iyice ince kesiyorum ben. Çünkü pencereyi kapatmaması gerekiyor. Böyle aradan
içerisinin gözükmesi gerekiyor. Hemen perdemi ben mora boyuyorum. Gördüğünüz gibi bu da meşe palamudunun altı olgunlaştıktan sonra. Bunları ben topluyorum ama tabii ki yazın nemli ve ıslak olduğu için kuruduktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar. Çalışmamızı yaparken ben tekrar silikonla yapıştırıyorum. Önce kapımızın menteşesini yapıştırıyoruz. Kapımızın üzerine sabitliyoruz. Daha sonra da yerini belirledikten sonra kapımızı yapıştırıyoruz. Çalışmalarımda genel olarak hep söylüyorum bunu. Boyamadan önce, kesmeden önce, yapıştırmadan önce muhakkak yerlerini ayarlayın. Çünkü hem çalışmamız hem malzemelerimiz zarar görüyor. Hemen saksılarımızı yapıştırıyoruz. Ne kadar şirin olduklarına bir de yakından bakın. Hemen perdemizi de penceremize yapıştıralım. Kenarlarından önce sabitledim çünkü dışarıdan belli olmaması için. Daha sonra fazlalıklarını kesiyorum. Kalkan yerleri tekrar yapıştıracağım. Çünkü ben kağıdı yapıştırırken orada silikon kurumuş oldu. Evet, perdemizi yapıştırdıktan sonra penceremizi de yapıştırabiliriz. Hemen çalışmamızın yanlarına yapay çiçekler ekleyeceğim. Arkadan sabitledikten sonra yapıştırıyorum. Silikon zemine yapışmaması için altına birazcık yükselti koydum. Daha sonra diğer tarafı yapıştıracağım. Aynı zamanda çiçeği yapıştırırken mantarımızı da yanına ekleyeceğim. Evet, yerlerini belirledikten sonra yapıştırma işlemine devam edeceğiz. Son bir renklendirme yapacağız. Lodos dallarının üzerine yosun yapıştırıyoruz. Bunu biliyorsunuz ki daha önceki çalışmalarımda da söylemiştim. Sülüklü Göl gezimizde Alacalı Geziler kanalımızda seyredebilirsiniz. Bu arada Sülüklü Göl gezimizde gölün etrafındaki taşların üzerinden toplamıştık bu yosunları. Lodos dallarının üzerine yapıştırınca da gerçekten çok uyumlu oluyor. Ben yapay yosun da kullanıyorum çalışmalarımda ama bu daha doğal olduğu için gerçekten çok daha yakışıyor. Ya Pınar, biz bunu nereden bulacağız diyorsanız aynı zamanda çiçekçilerde de satılıyor. Benden size küçük bir tüyo diyebilirim. Oradan da temin edebilirsiniz. Sonra tuşlarımızı da yaptık. Gerçekten çok şirin bir hobbit evi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.